1553 Konya Ereğli Ovası. Bir cihan imparatorluğunun en parlak şehzadesi, babasının otağına girerken aslında kendi eceline yürüyordu. Bu yürüyüş, saltanatın en acımasız kuralının, bir babanın öz oğlunu boğdurmasının ve koca bir devrin kaderinin değişmesinin hikayesiydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk oğlu Mustafa, yazılı olmayan kurallara göre tahtın en güçlü adayıydı. 1515 yılında doğan şehzade, devlet terbiyesini Manisa ve Amasya sancaklarında aldı. Bu bölgelerde sergilediği adalet, halkla kurduğu sıcak bağ ve askeriyeye olan yatkınlığı onu kusursuz bir lider konumuna getirmişti. Onu diğerlerinden ayıran en çarpıcı özelliği, dedesi Yavuz Sultan Selim'e olan inanılmaz fiziksel ve karakteristik benzerliğiydi. Sadece yüz hatlarıyla değil, kararlı duruşu ve askeri zekasıyla da Yavuz'u andırıyordu. Yeniçeriler, yaşlanan ve sefere çıkmakta zorlanan Kanuni'nin yerine, ordunun başında at koşturacak genç ve kudretli bir padişah görmek istiyordu. Mustafa saraydaki çekişmelerden uzak durmaya çalışsa da, etrafında toplanan bu devasa sevgi seli, zamanla onun en büyük zayıflığına dönüşecekti. Osmanlı devlet aklında sistemin devamlılığı ve otoritenin tekliği her şeyden önemliydi. 1550'lere gelindiğinde Kanuni iyice yaşlanmış, gut hastalığıyla boğuşmaya başlamıştı. Başkentte ve ordugahta "Padişahımız artık kocamıştır, köşesine çekilip tahtı Mustafa'ya bırakmalı" fısıltıları açıktan açığa konuşulur olmuştu. Mustafa'nın bizzat bir isyan girişimi veya kılıç çekme durumu yoktu ama isminin etrafında babasını tahttan indirebilecek kadar güçlü bir yapı çoktan oluşmuştu. İktidarı yaşarken kimseyle paylaşmak istemeyen Kanuni için bu durum kabul edilemez bir tehditti. Sadrazam Rüstem Paşa kendi konumunu sağlama almak için bu otorite korkusunu sürekli körükledi. Kurulan bir tuzakla Şehzade Mustafa'nın mührü taklit edildi. İran Şahı Tahmasp'a sanki Mustafa yazmış gibi sahte mektuplar gönderildi. Bu mektuplarda Mustafa'nın babasını devirmek için ezeli düşman İran'dan yardım istediği izlenimi yaratıldı. Padişahın önüne konulan bu kanıtlar şüpheyi kesin bir inanca dönüştürdü ve devletin bekası için potansiyel tehlikenin eyleme geçmeden yok edilmesine karar verildi. Sonun başlangıcı 1553 yılındaki İran seferi oldu. Kanuni, devasa ordusuyla Konya Ereğli Ovası'nda çadırlarını kurduğunda, Şehzade Mustafa da Amasya'dan 5000 kişilik kendi kuvvetli birliğiyle gelip orduya katıldı. Çevresindeki komutanlar, paşalar ve en sadık adamları yaklaşan tehlikeyi sezmişti. Onu günlerce uyardılar. "Gitme, baban seni öldürtecek, askerin arasına karış ve onlara sığın" dediler. Fakat Mustafa, devlete itaatsizliği kendine yakıştıramadı. Babasının hiçbir suçu olmayan öz oğluna kıyamayacağına olan inancı tamdı. Devlete ve babaya sadakatin ölüme yürümek olduğunu bilse de, başkaldıran bir isyancı olarak anılmaktansa boyun eğmeyi seçti ve beyaz giysilerini giyerek babasının devasa çadırına doğru yola çıktı. Şehzade Mustafa, babasının elini öpmek için otağı Hümayun'a girdiğinde büyük bir sessizlikle karşılaştı. Çadırda babası yoktu. Onun yerine köşelerde bekleyen sağır ve dilsiz 7 cellat üzerine atıldı. Mustafa, gençliğinin verdiği güçle cellatlara karşı inanılmaz bir direnç gösterdi. Çadırın içinde korkunç bir boğuşma yaşanıyordu. Öyle ki arka bölmeden perdeyi aralayan Kanuni'nin cellatlara işlerini çabuk bitirmeleri için işaret ettiği anlatılır. Dakikalar süren arbedenin sonunda Rüstem Paşa'nın adamlarından Zal Mahmud Ağa gizlice arkadan yaklaştı ve şehzadeyi yere düşürdü. Boynuna geçirilen kementle nefesi kesilen 38 yaşındaki yiğit Şehzade Mustafa, babasının otağında can verdi. Mustafa'nın cansız bedeni, üzeri değerli bir İran halısıyla örtülerek çadırın önüne çıkarıldığında ordugah adeta yıkıldı. Binlerce asker derin bir yasa ve durdurulamaz bir öfkeye kapıldı. Yeniçeriler, "Şehzademize kim kıydı?" diyerek ayaklandı ve isyan bayrağını çekti. Kanuni, kontrolden çıkan bu devasa öfkeyi bastırabilmek için Sadrazam Rüstem Paşa'yı anında görevden almak zorunda kaldı. Şehzadenin naaşı Bursa'ya gönderilip Muradiye Külliyesi'ne defnedildi. Taşlıcalı Yahya gibi cesur şairler, padişahın gazabını hiçe sayarak yazdıkları şiirlerde
bu büyük haksızlığı haykırdılar. Osmanlı, tahtın en parlak varisini kendi elleriyle toprağa vermişti. Mustafa, eyleme dönüşmüş bir isyanı olmamasına rağmen, isminin yarattığı siyasi ağırlık ve iktidar hırsı yüzünden acımasız taht sistemine kurban gitti. Peki, devletin devamlılığı için bir babanın masum oğlunu feda etmesi imparatorluğu gerçekten daha mı güçlü kıldı, yoksa çöküşün vicdani zeminini mi hazırladı? Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.